Evet, Allah Kessin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni konseptle beraberiz. Bugün Furkan Kaplancan bizlerle. Bu arada bu stüdyo imkanını bize sağlayan Protein Ocean ailesine teşekkürlerimizi iletiyoruz buradan. Kendileri sağ olsunlar, bize böyle güzel bir stüdyoda imkanı sağladılar ki biz burada podcast çekebilelim. Bugün Furkan'la beraberiz. Furkan'la öncelikle bir kayıt aldık, yaklaşık bir saat, pardon, yarım saatlik bir kayıt aldık. Fakat mikrofonları kapalı unuttuğumuz için maalesef ki tekrardan almak zorundayız. Tekrar konuşacağız. Tekrar. Yapacak bir şey yok. Evet, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Şu an bir off sezondasın. Evet, beraber. Bildiğim beraber bir off sezondayız. Kilo 129 civarlarında Evet, falan. şu an o civarlarda. Yani biraz önce bunları konuştuk ama tekrar birazcık şey olacak ama şu anki hedefimiz dediğimiz gibi bir Ramazan'a kadar yaklaşık 8 haftamız var ve 133-135 kiloya kadar çıkmak. Ondan sonrasında Ramazan'da belki ufak bir mini kat. Ondan sonra tekrardan bir yaza kadar en azından böyle bir off sezon devam eder. Yazında Yani ufak Mart ayına kadar bir var. hedef kilon 135 kilo civarı bir şey. Yani evet öyle düşünüyorum ama dediğim gibi hani bu senin de bildiğin gibi bazı noktalarda kilo tıkanabiliyor ve hani burada artık hani yesen de bazen değişmiyor kilo. Hani o sınırı aşmak biraz zaman alabiliyor. O yüzden hedefim o civarlar diye düşünüyorum. Hani 135'in üzerine zaten çok çıkabileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bazı sınırlar elbet o vücut tanıyor kendine diyeyim. Şimdi ilk hedef 133-135 kilo civarı. Ondan sonrası belki Ramazan'da bir mini kat, ondan sonra belki tekrar bir pushlayabiliriz diye düşünüyorum. Şu an aldığın kalori 6500-7000 civarı Yani falan. evet şu an temiz bir şekilde beslendiğim günler 7000 kaloriye yaklaşıyorum. Üstüne de çıkıyorsun yani. yani. 6500-7000 civarı aldığımı tahmin ediyorum diye düşünüyorum yani. Üstüne çıkıyor musun peki mesela? Ya mesela Uygulamada 7000 yiyip üstüne bir cheat meal yaptığın oluyor mu? yani açıkçası cheat meal yaparsam 7000 almam. Öğün kesip o şekilde yapıyorum diyebilirim. O genelde cheat meal'leri hatta off günlerde, çünkü off günlerde mesela bugün bir off günüm. Daha bugün buraya gelene kadar 2 öğün yedim. Çok fazla abartmadan birazcık kendimi dinlendirmeye çalışıyorum. Bunu hem fiziksel hem de metabolik olarak da yapmaya çalışıyorum. Birazcık yani çünkü sürekli bu yemek hengamesinin peşinde olmak insana bir stres veriyor ne olursa olsun. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak midemi de biraz rahatlatmak amacıyla off günlerde birazcık daha kendimi hani uyku anlamında da mesela Off günde az mı yiyorsun? evet, az yiyorum, daha fazla uyuyorum diyebilirim. Mesela geç kalkıyorum. Öğün normalde 6 öğün yiyorsam 5 öğün yiyorum. Aynen. Öğün gramajlarını biraz düşüyorum. Belki son öğünde mesela eğer çok kalori eksik kalırsa cheat meal yaparak birazcık kaloriyi Senin zaten tamamlayabiliyorum. her zaman söylediğin şey sana 24 saatin yetmediği. Evet, Çünkü şimdi Furkan tek yaşayan birisi, değil mi? Evet. O yüzden haliyle yani bütün öğünlerini zaten %100 ben de keza öyle. Kendin hazırlıyorsun. Evet. Kendin hazırladığın için evin işleri de falan da var. Haliyle ve 7 öğün yediğini varsayarsak 6-7 öğün. Evet. O 6 öğünü hazırlamak, onları falan çok uzun bir iş. O yüzden Yani- aslına bakarsan sen öğün yemek için erken kalkıyorsun. Değil mi? Yani zaten evet bizim Ya hayatımızın off günde de kesinlikle. geç kalkıyorsun ki az yiyorsun. Evet, Hani o yani dengenin zaten evet, var. o Güzel bir günün denge olur. hengamesi zaten ben mesela şu an hani uyuyacağım zaman da sen de bence aynı şekildesin diye biliyorum. Yani bizim hani uyku vaktimiz de öğün bitene kadar yani kaloriyi tamamlamak bizim için uyku vaktini getiriyor. Normalde benim uykum mesela 12-1 falan en geç. Hani geliyor hani uyusam uyurum ama birazcık daha belki bazen gecikebiliyordu çünkü öğünü tamamlamam gerekirse. Yani uyusam mesela belki 12'de bile uyurum ama işte öğün yemem gerektiği için birazcık geçe Evet, kalabiliyor. o çok sıkıntı bir şey ve o benim gerçekten bir ilk kilo almaya hani lisedeyken 15 yaşında spora başladığında kilo almaya çalıştığın zaman yaşadığım bir şeydi. Hani yemek için uyumamak ve şu an yaşıyorum. Ya şu an benim için gerçekten hani uzun zamandır yaptığım en zor off sezon. Şu an kütle sonotu 3'teyiz. 1 ve 2'de hiç o kadar zorlanmamıştım ama 3 beni gerçekten zorluyor. Çünkü ben de senin kadar yüksek kalori alıyorum. Keza senden daha uzunum aslında hani. Yani Evet. baktığın zaman senin Senin için daha biraz zor daha- yani. Senin için daha zor. Ama Yani yani baktığın bunu zaman kıyaslamak gibi olmasın tabii. ama benim şimdi Tabii senin kas kütlen de çok farklı. birazcık Yani daha birazcık fazla olduğu olabilir için. sana göre. Çünkü boyum çok kısa ve normal olarak birazcık da yani senin boyunun o yedirdiği bir şey olabilir. Benim de biraz kas kütlesinin belki Aynen. de farkı vardır. Ve bir de bu şeyin de etkisi var bence bunda birazcık. İşte o 9-10 senenin artık o yani verdiği tecrübe mi desem ya da artık o gereklilik bilincimine hani ondan dolayı birazcık hani bu mentalitede çünkü ben bundan daha kötü hissiyatlar yaşadığımı biliyorum o sezonlarda. Yani çok zorladığımı, daha da pushladığımı. Şu an hani en azından temiz şekilde yerken o şeyin içinden bir şekilde çıkabiliyorum. Hani öncesinde mesela bu bilinç olmadan önce belki de önceden off sezonlarında birazcık
kendi yiyebildiğim kadar yemek yiyip sonrasında hep cheat meal'ler, geceleri Aynen. cheat meal'ler yaparak birazcık Ama o herkesin geçtiği bir dönem. evet ama işte Yani o çok böyle onun işe yaramadığını anladıktan Evet. sonra aslında buna kayıyorsun. açıkçası şöyle yani belki çok ilerleyen dediğim gibi off-sezonun artık tıkandığı noktalarda belki yapılabilir ama O zaman işte şart başlarında yaparsan bu Kesinlikle. sefer dengeni şaşırıp Aynen. sonraki günde yemeklerini yemek zorlaşmaya başlıyor. Yağ oranının yükselmemesine dikkat etmen gerekiyor. Yoksa cheat meal'ler yani ben hatırlıyorum mesela geçen off sezonu. Şu an mesela ilk başlardan beri 6000 kalori üstündeyim. Geçen off sezon son 4 haftası 6000 kalorideydik. 5900 falan. Ya o bile beni çok zorluyordu ki şu an çok çok zorluyor. Ama mesela o zamanlar hatırlıyorum. Haftada 3 gün bilerek öğünlerimin üstüne cheat meal yapıyordum ki kilom artsın. Çünkü bir yerden sonra kaloriyi pushlayamıyorsun. Yani tamam 5900 yiyorsun abi 6300 ye. Tamam hani yemek tabii baktığın zaman matematik çok basit. Yani birazcık daha fazla yiyeceksin ama o işte o kadar kolay olmuyor. O yüzden haftalık 3 günlük ya da 2 gün yaptığın bir free meal seni total bazda kalorinin üstüne atabiliyor haftalık olarak. Ama tabii bu ilk başlarda değil sonlara koyacağım bir strateji olması lazım. Senin peki bundan önceki off sezonlarında gene bu kaç bin 5000 falan kalorilerde miydi? Yani açıkçası bundan önceki off sezonunda mesela işte o İtalya yarışından sonraki bir off sezondu zaten. Yani o Senin bu arada bence ben şimdi seni yakinen tanıdığım için senin için fiziğinin böyle en baba değiştiği dönem İtalya yarışından sonraki o kartı aldığın yarıştan sonraki geçirdiğin rebound dönemi ve o rebound döneminde sen kruz dozu yaptın hatırlıyorum. evet. Evet. Mesela o kruz dozu yaptın ama kendini o kadar iyi tuttun ki iştah yani yeme konusunda. Evet bozmamış. Fiziğin çağ atladı. Senin fiziğin mesela benim için de bu yarış hazırlığından sonraki rebound dönemi benim fiziğimi değiştirdi ama tabii seninkisi daha optimal olanı. Fiziğin orada bence çok değişti. Mesela bunu neye bağlıyorsun? Oraya gelelim. O da Yani benim- açıkçası belki hazırlık sürecinde o kadar hani dip kilolara Evet. düşmenin de bence etkisi vardır. Çünkü yani gerçekten evet bir süre belki bozdum denilebilir ama yani zaten şimdi benim normal yarıştığım kilolar hani o yarışta dahi 90 kilo 100 kilo civarı. Şimdi ben o yarışta 90'a düşünüyorum. Zaten eksi 10'dayım baktığın zaman. Yani ne kadar yersen ye zaten optimal olana gelmesi zaten biraz zaman aldığı için Aynen. o yüzden hani o göz açlığını birazcık onunla doyurmuş olabilirim. Sonrasında da zaten yaptığım cheat meal'leri falan haftada 2 gün hep programa uyarak yani yapmam gereken zamanlarda yaptım. Abartsam dahi mesela Koç'un yazdığı işte neydi? Cheat meal of choice tarzı. İşte bir Aynen. öğün istediğin yemeği seç. Ama ben bayağı şey seçerek yiyordum mesela. Ama benimle gerçekten etki etmiyordu. Yani benim metabolizmam gerçekten O hızlı dönem bir aynen. metabolizma. Ve o dönem çok farklıydı. Onu hatırlıyorum. ya Yani. çünkü vücut gerçekten Evet, inanılmaz bir baktığın zaman anabolik sen seviyede. dibin dibini gördün. Yani Bayağı. normalde 100 kilo yarış yapıyordun değil mi? 100 kilo podyum yapıyordun. Evet. Ukrayna yarışında kaçtın? Ukrayna yarışında 96 kiloydum yani. Mesela Ukrayna yarışında 96 kiloydun. Ondan 4 yarış sonra mı oluyor? Yaklaşık 3 yarış, 4. yarışta oydu sanırım. Yani. Ya da Dört- 3. yarışta olabilir. Tam 3 ya da emin 4 değilim. yarış sonra tam tersi 7 kilo daha aşağı Evet, bir kiloda yarıştın. 1,5 sene, Aynen. bir seneden biraz daha fazla zaman var Ya arada. baktığın zaman zaten bu arada bir yıkım olduğu kesin. Senin için çok zor bir süreçti zaten hatırlıyorum yani. Gözlerin falan hani bir story atıyordu ya da yanımıza geliyordu falan. Furkan zaten hani tanınamayacak seviyede. Artık böyle hani küçülmüşsün. Gözlerin kırmızı böyle içleri Yani şu falan an çökük. şurada kapıdan girse bu arkadaşı tanımıyoruz. Ay, Nereden kim bu- gelmiş deriz kim bu yani. deriz, aynen. Anladın mı? Hani gerçekten hani ben aynaya bakıp ya Allah'ım inşallah bana bir şey olmaz falan diye diyordum yani. Çünkü ben 2 kere zorlu bir hazırlık süreci geçirdiğimi hatırlıyorum. Bir kere de işte NAK'a hazırlanırken gençlerde işte daha küçükken üniversitenin son senesinde bu birazcık zorlanmıştım. Ama o da hani psikolojik olarak biraz zorlandığım bir yarışmaydı. Hani fiziksel olarak bu kadar zorlandığım bir şey çok kuruyorum. Her yarışımda çok kuruyorum ama bu çok farklı bir şeydi. Burada Bu artık yıkım vardı aslında. Bir tabii ki de yani bu artık mantıklı şeyin altı dedi. Ya belki de bu işte yabancı koçla çalışmanın bir etkisi de diyebilirim. Hani çünkü seni görmüyordu anladın mı? Ben mesela kalıma ediyordum. Yani gerçekten çok kötüyüm. Bir şey olmaz ya patik var geçer falan diyordu. Hani belki canlı görse adam diyecek ki git evladım yemek ye öleceksin. Hani anladın mı? Gerçekten hani o modda. Çünkü ben mesela düşünüyorum şu an hani o modda kendimi görsem yani dışarıdan bir insan olarak çünkü hani kilo düşme mentalitemiz de yoktu baktığında. Hani eksi 102 kilo yarışacağım diye düşünerek diyet yapıyoruz ama da eksi 90'la yarışmak birazcık sürpriz. Yani şans oldu daha doğrusu. Evet. Hani normalde kilo stratejik bir hamleydi ama. kilo düşme sınırını bilerek yani kilo düşmek için yani klasik fizik şeyi gibi hani bir sınır var oraya düşelim kafasında gitmedin oraya. Normal şartlarda benim oraya düşmemem lazımdı ama işte her şeyde vardır bir hayır. Bunun öyle olması gerekti demek ki. O da kart almamda nasip oldu. Evet, senin için Onun farklı için bir güzel süreç. bir şey Deneyimlemiş oldu. oldun. Tabii ki Ya de. bundan sonra Ama bir daha deneyimlemek istemem. Yok, yani. bundan sonra zaten geçen benim yarış zamanı bir diyet deneyimi olmuştu. Evet. Ha mesela orada hani hiç zorlanmadan yarış kuruluna gelmiştin yani. Yani o Neredeyse zaman evet 4 kilon falan vardı.
Yani hiç zorlanmadan, hani kardiyoları bile Portekiz'de yapmamıştı açıkçası adam akıllı. Ama hani baktığın zaman Evet. çok rahat bir şekilde yarışma kuruluna gelmişler. Bundan sonraki süreçte büyük ihtimalle zaten çok böyle Yani şu an 7000 kalori alan bir vücudum var, sen düşün. aynen. Ve hani bu 7000 kaloriyi alırken hani minimal hareket ediyorum, çünkü baktığın zaman ne olursa olsun. Yani yine mesela sabah kardiyolarımı yapmaya çalışıyorum. Haftada 5 gün, 4 gün, 5 gün yapıyorum. Ama 30 yavaşsın, Evet, ağırsın 30 yani. dakikadan böyle sadece bir tık acıkmak için yapıyorum. İşte vücudumdaki kullandığım işte maddeler daha çok off sezonla alakalı ürünler. Belki diyetle alakalı şeyleri soktuğumdan daha da Uyarıcılar hızlanacak bir yok tabii. metabolizma, yani uyarıcılar yok o anlamda. Yani şu an hani desem abi ben diyete başlıyorum, yarın belki hani kilo vermeye başlayacak bir mentalitedeyim. Yani 6000 kalori alsam dahi muhtemelen ufak ufak yağ yakmaya başlarım diye Kesinlikle düşünüyorum. zaten. Hani çok zorlanacağım en azından, hani zorlanmak şu zaten hani az yemek yemekle alakalı bir şey değil. Bunu sen de biliyorsun. Yani Evet. istediğin kadar az ye. Eğer vücudunda depolarında yeteri Belli kadar bir yerden sonra zaten fark etmiyor yani. 3000 yemişsin, Kesinlikle. 2000 yemişsin. Sadece Çok... gözün doyurabilirsin. Sadece yani. gözün Evet. doyuruyor. Çok bir Hani fark o yok. yüzden, Açsın zaten. evet, o yüzden Evet. hani elbet zorlanılacak. Son 3 hafta, son 2 hafta Kesinlikle. mecbur zorlanman lazım. Aynen. Eğer zorlanmıyorsan zaten bir problem vardır. vardır. Ama ne olursa olsun o zamana kadar en azından yani yemek yiyebildiğin için mental olarak kendini o kadar zorlanmış hissetmezsin. Şimdi bir sıfır kartla çok uzun zaman hazırlanmak, 100-200'lerle hazırlanmak Aynen. varken en azından 500-600'lerle minimum hazırlanacağımı düşünüyorum ben yani son haftalara kadar yani. Bir artık zaten farklı bir noktadasın yani. Artık bir sen süper ağır sikletsin. Ve Türkiye'de pro olup süper ağır siklette yarışma planlayan tırnak Evet. içinde tek kişi sensin. Mustafa Yıldız var, Mustafa abi. Kendisi klasik fizik deneyecek. O da ağır siklet Evet. yarışmacısı normalde. Ama sen net olarak ağır siklet yarışacağım diyorsun. Senin için aslında bambaşka bir düzey. Bizim ülke için de bambaşka bir düzey. Baktığın zaman herhangi bir olimpiyanla yan yana stage'de duracaksın. Yani evet, zaten hani az önce biraz konuştuk zaten biz bunları. Hani Ve sonuçta ağır siklet gerçekten farklı bir kafa bence yani. ya zaten hani bunu gerçekten hani işin dışından birinin çok anlayabilmesi gerçekten Aynen. mümkün değil. Hani biz de mesela kendi adımıza bazen ya biz ne yapıyoruz sorusunu kendimize Aynen, soruyoruz, çok fazla sormuyoruz değil. soruyoruz, evet. Çünkü gerçekten hayattan çok fazla fedakarlık yapman gereken bir nokta. Yani bu işte bunu hani şey olarak da söylemiyorum. Yani biz bunları bazen şakayla karışık işte çok zorlanıyoruz, işte kilo fazla, yemek zor falan filan diyoruz ama ne olursa olsun bunları kendimiz seçiyoruz zaten. Evet. Yani beni kimse bunu yapmak için zorlamıyor. Bu da aslında çok güzel bir şey, şükredilebilecek bir şey. Kesinlikle. Kendimiz aç kalmayı seçiyoruz ya da kendimiz yemek yemeyi seçiyoruz yani Kesinlikle. baktığınız zaman. Yani arada insanın seçeneğimiz var yani. elbet zorlu bir hayat. Ama yani ne bileyim, ben açıkçası hayatım boyunca çok sadece zevkler uğruna yaşamayı seven bir adam olamadım. Yani sürekli eğleneyim, duyayım, tozayım, işte her günüm mutlu gün kahkaha geçsin. İşte o kafada bir adam olamadım. Yani ben böyle hedefleri olan, böyle bir şeyleri başarmanın beni daha böyle en azından olayın içinde tutabilen bir adam oldu. Çünkü yani evet, bir yerde mesela zaman zaman mesela korona zamanından bahsedebilirim. Korona zamanı boşluktur çoğu insan için. Yani o dönemde mesela çok hedeflerim olmadan daha böyle boş, daha fazla günü geçirmeye, daha böyle zamanı anlı yaşamaya, işte ne bileyim ileriye bakmadan böyle birazcık daha eğlenmek için geçirdiğimiz zaman, ama yani aslında zaten onun sonunda bana bir çıkış da olmuş olabilir, biliyor musun? Çünkü o korona zamanında ben sosyal medyayı dahi mesela kullanmıyordum. Ondan sonra işte çok fazla böyle işte bir şeyleri birazcık daha böyle geri plana almıştım. Ama orada böyle o kadar düştük ki yani gerçekten dibe düşer gibi Aynen. olduk. Yani dedik ki ne Oradan bir yapıyoruz? rebound Evet, alıp yukarı ne yapıyoruz ne yani? yapıyoruz? Neredeyim falan Sen filan orada derken, sporu bıraktın, ilaçları bıraktın. yani evet, baya geri plana çekmiştik kendimizi. Ondan sonra işte hazırlığa başladık. Ukrayna'ya gittik falan Ki derken senin oradan için top sonra bir form olay bu farklı Ukrayna. bir yerlere geldi çok şükür ki. Ama dediğim gibi işte bazen o dibi de görmek gerekiyor. Ama o dibi gördüğün zamanları da hatırlamak gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun ben dediğim gibi hani bu çok fazla boşluk bana yaramıyor açıkçası. Ben birazcık daha böyle işte bir şeyler için çabalamayı seven bir adamım diyebilirim. Ama zorluğu var, elbet ki var, ama Tabii işte zorluğu var yani. onları başardıkça da işte onlar Aynen. zaten geri dönüp bakıyorum mesela şu ana kadar yaptığım şeylere. Evet, hep zorlandım. Ya yemek yemerken kustuğum çok zaman oldu mesela önceki o sezonlarda. Ama şu an mesela bunları hatırlamıyorum ben. Evet. Anladın mı? Onun acısını çekmiyorum. Mesela şu an başka zorluklarım var. İleride baktığım zaman da belki şu an için Aynen. bunu hatırlamayacağım ve o an kazandığım şeye bakacağım. Belki bir gün olimpiyaya çıkacağım. Yani nasiptir değildir, buna bilemem, ama o an sadece o olimpiya biletini almış olmak ya da olimpiyada yarışmış olmak benim elimde kalacak. Geri dönüp yaptıklarımı çok da hatırlamayacağım muhtemelen yani. Çok iyi bir mantık aslına bakarsan. Yani diyorsun ki çektiğin acılar aslında anın acısı. Yani İleride kesinlikle öyle. ileride Ben- sadece sonuçlar senin için önemli olacak. Ya elbette tabii zaman yani şu birazcık evet oluyor. Nasıl desem? Yani hayatı birazcık kaçırabiliyorsun. Çünkü bazı noktalarda dediğin gibi Tabii feragat ama bu etmek senin zorundasın. tercih ettiğin bir şey aslında. Yani belki burada ileride ben de hep bunu düşündüğümüz, seninle konuştuğumuz bir nokta. Belki ileride bunun pişmanlığını yaşar mısın?
Ben açıkçası sanmıyorum yaşayacağını ama yaşayabilme ihtimali var. Ya açıkçası bence kesinlikle var. Çünkü, Çünkü baktığın zaman evet. ne olursa olsun genç yaşlarımız yani, anladın Aynen. mı? Bu gençlik zamanları çok, ama abi yani bizim, en azından bizim ülkemiz adına baktığın zaman şimdi çok şükür ki biz bu işi yaparak bir hayat kazanıyoruz. Yani Evet. maddi manevi kendimize bir şeyler geliştirdik ve bir noktada kendimizin gelirlerini buradan sağlayabiliyoruz. Yani bunun yapılmadığı bir noktada ya da ne bileyim hani bu tarz hedefin olmadığı bir noktada ne yapılacağını düşündüğün zaman da başka bir boşluğa gidiyorsun. Çünkü yani bence en azından bir erkek için yani bir hani bir yaşa kadar, yani 35 yaşlar 40 yaşına kadar zaten bir hayat, yani eğer gerçekten ailevi anlamda bir getirin yoksa geçmişten, bir şeyler için çabalaman gereken İnşa dönemler etmen yani. lazım. Evet. Çünkü bir şeyleri elde etmen lazım ki ondan sonra rahatlayabilmen lazım. Yani bizim için de kendi adımıza elde edebildiğimiz şeyleri bu şekilde, yani ben şunu söyleyebilirim. Hani abi şu dünyaya geldin değil mi? Sana yetenek verilmiştir bazı konularda ve bunu maddi anlamda bir şeye çevirebilirsin. Manevi anlamda da çevirebilirsin. Yani sen en yetenekli olduğun bir konu vardır mesela. Hani elitsindir yani bu konuda. Üstüne gitmez misin? Gidersin. İşte ben de bu konuda bunu düşünüyorum. Yani ben hani hayatım boyunca bana verilmiş en büyük yeteneklerden bir tanesinin kas geliştirmek olduğunu düşündüğüm için bu zamana kadar üzerine gittim. Ve bundan da gerekli geri dönüşü aldığımı düşünüyorum. Ha, nereye kadar gider onu bilmiyorum ama gidebildiğim yere kadar gitmeyi düşünüyorum diyebilirim yani şimdilik bu konuda. Benim aslında bahsetmek istediğim noktalardan bir tanesi de senin hani zorluk diyoruz ama senin ne yani şimdi zorluğun empatisini kurulması çok zor. Tabii mesela atıyorsun işte yemek yemek zor falan filan ama baktığın zaman günlük hayatta da senin tamam feda ettiğim ya da e, bunun neticesinde bıraktığın birçok şey var. Yani Baktığın kesinlikle. zaman yani tamam yemek yemek zor ama hareket kabiliyetin düşüyor, vücut ağırlığı. Ya şimdi nasıl uzun süre düşük yağ oranında gezmek çok büyük bir sıkıntıysa yüksek vücut ağırlığında gezmek de çok büyük bir sıkıntı yani. Yani ben zaten açıkçası bu sporun en büyük zorluğunun burada olduğunu düşünüyorum Aynen. birazcık da. Yani çok düşük yağ oranlarında ve çok yüksek, yani açıkçası her anlamda ikisinde de biraz zorluyorsun. Hani vücudunu hem büyümek için zorluyorsun hem de olabildiğince aşağı düşmek için zorluyorsun. Evet. Bu iki noktada zaten en fazla zorlandığı noktalar bence. Hani normalde sadece böyle yağ oranı belli bir seviyede tutup böyle normal günlük aktivite tarzında ya da günlük spor, yani kas geliştirmek için yapsan mesela belki bu kadar eksileri olmaz. Ama işte profesyonel boyutta yaptığın zaman işte bir işi böyle birazcık daha böyle Evet. ucunu görmen gerekiyor. Ha, bu sadece bizim için değil zaten. Yani atletlere baktığın zaman da adamlar da yani, ya da yüzücülere vesaire. Yani Phelps'in günlük kaç bin kalori aldığını ortalama olarak. Tabii yani herhangi bir sporu top noktada yapıyorsan ben her zaman diyorum. Mesela sen bir gidip olimpik bir atlete ya şunu sorduğun zaman ya birinci olacaksın, altın madalya alacaksın ama şunlardan feragat edeceksin. Belki burada sağlığın da bir nokta. Hepsi evet diyecek zaten. Çünkü adam atlet yani adamın zaten kafa yapısı kompetitif yani yarışmanın içinde adam. Yani rakipleri var. O yüzden her türlü zaten çoğu profesyonel atlet bunu kabul edecektir. O yüzden atlet olmak gerçekten net profesyonel anlamda senin gibi bir atlet olmak, ağır siklet özellikle vücut geliştirmeci olmak birçok şeyden fedakarlık etmek. Bundan keyif alıyorsun. Tabii zorluğu var. Ama artık Yani dediğim gibi hani zorlukları elbet var ki ama bunları kabul ediyorum. Yani Aynen. tekrar söylemek gerekirse istediğin kadar yakınalım, sen yakın ben yakınım, o yakınsın bu yakınsın. Bunu kimse bize zorla yaptırmıyor zaten. Ben kabul ederek yapıyorum. Ben zorluklarını da kabul ediyorum. aslında şöyle de bir nokta var. Bunlar son zamanlarda konuşulmaya başladı. Baktığın zaman çünkü çok fazla mainstream'de şu an medyada hep böyle işte sağlık konuşuluyor. Yok işte bir şeyler konuşulduğu için aslında biz de bu noktaları değiniyoruz. Yoksa hiç böyle bu tarz şeyler söz konusu olmasa sen gene şu an ne yapıyorsan yapmaya devam edeceksin. Ya ben- Ve biz bunu hiçbir zaman konuşmayacaktık. Kesinlikle zaten Yani şu an öyle. sadece aslında insanlar birazcık abartıyor gibi yani mevzuyu. Yani dış noktada, Yani anladın mı? zaten Yani evet. içinde olmayanlar abartıyor genelde. Evet ama zaten Yani olay işte- bir şey var. Kameralar kapandığı zaman zaten ne yaptığın önemli yani Aynen. biraz bu olayda. Çünkü hani olay zaten genel çok fazla göz önünde olan bir şey değil. Evet biz de hani ufak ufak birazcık sosyal medyanın içindeyiz. Hani bazen görünüyor ne yaptığımız hani. Ama bu zaten kimse hayatındaki o absürt zorlukları ya da yaşadığı kötü şeyleri zaten oraya yansıtmıyor. Yani ben hani yemek yerken kusarsam mesela gidip orada kustum diye paylaşmam zaten yani, anladın mı? Yani dile Aynen. getiriyorsun Normalde ufak ufak zaten ama aynen bunları hep yaşadığın evet şeyler yani bunlar aslında. hep zaten hani baştan beri Ama yaşanılan şu an şeyler. son zamanlarda çok fazla konuşuluyor. Bence Evet. o yüzden bunlara değinmek iyi oldu. Hani insanlar da en azından kafasında net birisinden dinlesin. Çünkü genelde hep böyle net
deneyimleyen birisinden ziyade hep böyle bir şeyler konuşuluyor ama net kimse yapan bir kişiden konuşulmuyor zaten. Yani işte zaten hani yapabilmek çok kolay değil. O yüzden tattıkları noktada muhtemelen geri plana düşüyorlar birazcık insanlar. Hani eğer bizim ülkemiz için de zaten özellikle çok fazla ağır siklet sporcusu bu zamana kadar çıkmamasının büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Yani insanları da kimseyi de ben neden hani çok yetenekli insanlar da gördüm. Belki benden daha yeteneklilerdi. Ama belki benim geldiğim noktaya gelemediler. Ama işte bunun sebebi de insanların hayat tercihleri. Yani bazı insan da benim gibi ya ağır siklet olsam ne olacak, olimpiya olsam ne olacak kafasını düşünebilir. Kesinlikle çok normal yani. Ben de kesinlikle hak veriyorum zaten buna. Kimse vücut geliştirme yapmak zorunda değil. Hatta kimse kas yapmak zorunda değil. Yani ben dışarıda bir insan gördüğüm zaman göbekli, bu adam göbeği var mentalitesinde olmamam lazım. Bu benim için de geçerli. Standart bir insan da. Yani adam hayatından memnunsa hiçbir sıkıntı yok. Benim tek yakındığım konu eğer bir şeyden memnun değilsen o zaman konuşmayacaksın. Ya da o şekilde dolaşmayacaksın. Yani hani abi ben kiloluyum, kilo vermek istiyorum deyip sürekli gidip fast food yemeyeceksin yani, anladın mı? Ya da sporunu yapacaksın kafasından bahsediyorum. Ama eğer mutluysan görüntünden, görünüşünden, hayatından o zaman kimse sana ya yaptığında kimse zaten karışamaz. Bu benim için de geçerli. Yani ben belki bunu böyle yapıyorum, benim için sağlıklı değil, hata ama abi bunu ben kendim için yapıyorum zaten. Yani adam bana yazıyor işte öleceksin, onu kullanıyorsun, bunu kullanıyorsun. Ya zaten o çok fazla konuşuluyor ve çok saçma. Yani arkadaşlar şimdi yani öleceksin mesela bana da çok fazla öleceksin falan. Keza sana da çok fazla geliyor. Hatta yani benim annem falan arıyor, videolarda görüyor. Aslında öleceksin konusu yani birazcık çok magazinsel olduğu için çok fazla tutuyor. Çünkü hani öleceksin, ölüm, sağlıksız falan. Bir o noktada tutuyor kesinlikle. Çünkü zaten ülkede magazinsel şeyler çok seviliyor veya aslında her yerde magazinsel şeyler çok tutuyor. Bir diğeri de aslında bazı kişilerin avutması olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü mesela bakıyor mesela görüyor işte ulan bu adam bunları yapıyor, şunları yapmış. Pro kartını almış İtalya'da. Hani şu an hala devam ediyor hiç non-stop sporunu yapıyor. İyi kötü bir kendine düzen kurmuş, full disiplinli. Bu adam bunu yapıyorsa bir şeyleri olmaması lazım ki ben yapamayayım. Hani benim yapmamış olmamın bir nedeni olmalı. Hani ben sağlıklıyım. O yüzden o adam gibi değilim. Senin gibi değilim. Ama sen sağlıksızsın ve olduğun noktada o yüzden öylesin. Keza böyle bir şey yok. Yani zaten yani özellikle şu son jenerasyon bence bu işi Türkiye'de en çok bilinçli yapan jenerasyon bence. Yani özellikle bu bizim adımıza konuşalım yani. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü ben bunun için bir yatırım yapıyorum zaten sağlık adına. Keza benim tanıdığım çoğu sporcularda, pro sporcularda video çektiğim. Yani daha önce hiç konusu açılmamış bilinmeyen şeyler, sağlık protokolleri ya da atıyorum sürekli düzenli kan testi. Yani sağlıklı yapılıyor arkadaşlar bu iş. Kesin olabildiğince tırnak içinde çok önemli. Sen de bu noktada keza zaten hani ya sen zaten umursamadığını biliyorum. Kimse umursamıyor bu tarz. Yani şöyle söyleyebilirim. Yani bunun olabilitesi zaten şimdi şöyle birazcık da dediğin gibi var yani hani olabildiğince zaten kendini koruyabilirsin. O yani önemli. çünkü hani bunu kesinlikle ya ben hiçbir yan etki almayacağım, istediğim her şeyi kullanıyorum. O koruyucu, bu koruyucu falan filan öyle bir şey yok. Ama bazen de risk var işte abi risk zaten riski ben değil bence bizden önce gelenler almış zaten yani, anladın mı? Hani bir olimpiya yapan 20 sene önce 15 sene önce olimpiya yapan ya da birazcık daha geçmişte yapanlar bence bizden daha çok risk almışlar yani benim düşüncemde baktığın zaman. Çünkü onların zamanında bu kadar bilgi yok. Daha fazla işte koruyucular yok vesaire yok. Onların iki tanesi de tabii ki biz de risk alıyoruz ama ben de bu ölüm boyutunun birazcık da senin dediğin gibi insanların birazcık yedirememesi olduğunu düşünüyorum. Yani adam ya bu onu kullanıyor. Ben ne zaman birinde mesela böyle tanımadığı insanlar ya o ölecek ya o bunu kullanıyor ya bunu kullanıyor. Ben ilk doğal yarışa gittim. Natural Türkiye şampiyonu oldum. O kesin bir şey kullanıyor, bu kesin bir şey kullanıyor. Ya ben diyordum ki ben bekleyin diyordum. Ben kullanınca anlayacaksınız. Zaten ondan sonra anlamışlardır muhtemelen ama hani şimdi de mesela yine başka uçuk bir şey. Şimdi de mesela çok absürt Türkiye'de mesela belki kimsenin kullanmadığı çok nadir bir şey. Abi onu kesin kullanıyordur ya falan diyordur yani, anladın mı? Sihirli bir değnek arama noktası. Evet, orada insana ya zaten bu ilk başlarda bende de olan bir şeydi bu arada. Yani belki sen de geçmişsindir süreçten. Hani şimdi ben de mesela bakıyordum görüyordum ya ne yapıyor acaba? Aman bu ne yapıyor acaba? Ya o ister istemez oluyor ama o işte olgunlaştığın aşamada onu kendinden atman lazım ki ilerleyebilesin. Aslında bir şeyin böyle püf bir noktası olmadığını, aslında sadece sürekli ve disiplinli bir şekilde ilerlemenin günden güne seni bir noktaya götürdüğünü anlamak lazım. Yani ya da bu adam öyle gözükmesinin sebebi, ben mesela her zaman şunu diyorum ya, hepimiz spor salonuna gidiyoruz. İster natural ol, ister ilaçlı ol, ister crossfitçi ol, ister ne bileyim başka bir pilatesçi olma da ister pilatesçi ol, ne olursa ister ev egzersizi yap. Herkes oraya kendini bir noktada ileri taşımak için gidiyor. O yüzden insanları yadırgamanın işte şu şöyle yapıyor böyle bir mantığı yok. Herkes kendini bir nokta ileri atmak için gidiyor. O yüzden bence
Ha, bir gym komünitesi olarak böyle hani aslında tam tersi birbirimizi desteklesek hani kişilerin ne bileyim kararlarına saygı Yani duyup açıkçası herkesin hani bir noktada şimdi kendini ileri biz de atmadan mesela gerektiğini. bazen hani senle abi bu adamlar ne kullanıyor bazen bakıyoruz mesela Evet. çok ama yani bunu adamı şey yaparak yapmıyoruz anladın mı? Bu adam ölecek ya falan diyerek diyemiyoruz Evet. ya da mesela bu adam abi adam biz görüyoruz hani sadece Ha, adam ne yapıyor ya acaba bizden farklı bir şey mi yapıyorlar acaba gibi sorguluyoruz yani öğrenmeye tabii. çalışıyoruz yani ya da kendimizi biz de onlar gibi Aynen. nasıl daha ileri taşıyabiliriz bunu düşünerek Ama birazcık bizimkisi işte hani yapıyoruz. ben mesela kendim özellikle bunu öz eleştirisi yani aşağıya çekmeye Tabii çalıştığım bir ki de. kafa yapısından uzak tutmaya çalışıyorum kendim. Ya da hani örnek aldığım ya da özendiğim, imrendiğim birisini bir sporcu gördüğüm zaman hani onu aşağıya çekmekten ziyade öğrenmeye bakıyorum. Ben her zaman bunun taraftarı oldum. Keza sosyal medya işinde de öyle. Hani birisi benden iyiyse bir noktada ya da bir noktaya geldiyse sosyal medyada ondan ne öğrenebilirim diye bakmaya çalışıyorum. Hani onu aşağıya çekecek bir kafa yapısına girdiğim zaman da keza kendimi buradan çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü insanoğlu girebiliyor. Hani hepimizin içinde bunlar var. Önemli olan bunları zaten disipline edebilmek. Kimse bende bu yok demesin. Yani insan zaten bunları törpüleyerek ya da bunların kontrolünü sağlayarak istediği kendinin en iyi versiyonuna ulaşıyor. O yüzden bu önemli bir konu. Yani mesela ben kendi evet kesinlikle zaten yani bir görüyorsun tamam mı? Şimdi mesela senden olursa olsun bir emek veriyorsun bir şey için. Çabalıyorsun ama belki senden daha az hak ettiğini düşündüğün birisi mesela senin başarman gereken bir şeyi başarıyor. Anladın mı? Evet. Görüyorsun bunu. Ne olursa olsun insanın içinde ufak böyle Aynen. bir şey oluyor. Ama önemli olan bunu yıkabilmek kendi adına ve o insanı gidip tebrik edebilmek ve bundan abi benden ne farklı yaptı Kesinlikle. acaba da ben daha kendimi ileri taşıyabilirim diye buna Kesinlikle. bakabilmek zaten. Aynen. Yoksa eğer dediğin gibi ya zaten o mentalitede yani senin ilk söylediğin mentalitede sadece onu aşağı çekmeye çalışan mentalitedeki insanlar kendi çekmeye çalıştıkları yerde zaten kalıyorlar. Kesinlikle. Yani o zaten onu başarmış adam oraya geri gelmiyor. Aynen. O sadece oradan onu aşağı çekmeye çalışarak zaman harcıyor ve orada kalmakla Kesinlikle. meşgul oluyor yani. Yani growth mindset kesinlikle. Mesela bu şey konusunda da şöyle. Başarısızlık konusuna bakış açısı da böyle mesela. Yani Türkiye'de özellikle demeyeyim de hani benim son dönemlerde hani tecrübe ettiğim ya da gördüğüm. Mesela atıyorum çok başarılı bir sporcu pro bir yarışmada mesela ikinci oluyor. Ama baktığın zaman insanlar bu hani Evet. anladın mı? Hani ne oldu falan filan sen kim hani o tarz bir geri aşağılama psikolojisine girebiliyorlar ama baktığın zaman hani bir süreçte başarılı olmak istiyorsanız başarısız olacaksınız. Ben her zaman diyorum. Başarısız olacaksın, yeri gelecek. Sen adam İtalya'dan önce sonuncu oldu. Evet, Değil yani mi? evet. Heh, pro kartın olmadı. Hayal kırıklığına uğrayacaksın. İstediklerin olmayacak. Ama sen işte bunlarla demotive olmayacaksın ki senin daha değil kafa yapısına girmen lazım. Ha, daha değil. Olmadı. Denedim daha değil olmadı. Bir daha deniyorum. Kendimi bir üst seviyeye nasıl taşırım? Bundan ne öğrenebilirim? Bu kişiden ne öğrenebilirim? Ben üçüncü mü oldum? İkinci ne yaptı? İkinciden daha iyi ne yapabilirim? İkinci oldum. Birinciden daha iyi ne yapabilirim? Birinci oldum. Pro kartımı nasıl alabilirim? Yani bir süreç. Başarısız olacaksın tabii ki de. Yani belki de bir kere başarılı oldun. 10 defa başarısız oldun yani baktığın zaman. Yani İşte açıkçası bu kafa yapısı çok zor oturan bir kafa yapısı. Keza bu insana oturmadığı zaman da dışarıdan birisi bir sürece girdiği zaman onu da gördüğü zaman kişi hani ona yaptığı yorum da hani şu olmuyor. Ya abi işte adam hani atıyorum böyle bir durum yaşadı. Ya ulan hani daha yolu var ya da işte atıyorum bak ne güzel ileriye gidiyor tarzı bir yorumdan ziyade bundan olmaz. Bu yapamaz. Olmaz. işte Anladın mı? evet o da maalesef ki birazcık Keza işte kendisinden negatif bir döngüye sokuyor. evet kendin ama o da işte aşağı çekme. Ya bir de dediğin konuyla alakalı az öncekiyle bence kesinlikle bir insan bir şeyleri böyle başarmadan direkt başardığı sürece yani önce birazcık düşmeden ya da o yanlışlarını görmeden aksine direkt mesela böyle şans eseri ya da böyle her şeyin yolunda gittiği bir günde bir başarı elde ederse ve o başarıyı o şekilde elde ettiği zaman tekrar o başarı elde etmesi çok daha zor oluyor. Çünkü o bir şanstı ve sonrasında gelecek şeyler artık o kadar kolay olmayacak ve buna dayanabilmesi gerçekten çok zor olacak. Yani bunu örnekleri de var bence. Kesinlikle yani kaybetmek hiçbir zaman kötü bir şey değil ve insanın öğrenmesi daha doğrusu hani öğrenmeden çok o zorlukları çaba için o mentaliteyi oluşturabilmesi için bence gerçekten güzel bir şey. Ben kesinlikle vücut geliştirmenin de bir noktadan sonra insanın evet fiziksel zorluklar var ama psikolojik olarak bir insanın ne kadar zorluğa katlanabildiğinin kas sayısıyla doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Ya bunu işte antrenman konusunda da işte acı eşiğini yükseğe çıkartarak olabilir. İşte diyet konusundaki sabrınla da olabilir. Ya ben mesela kendi adıma
evet zorlukları var. Belki işte kendi adıma çok hayat zorlukları yaşayabildim diyemem. Çünkü hayat herkese bazen aynı şekilde şeyler sunmuyor. Bazı insanlar çok daha zorluklarla karşılaşabiliyor ama ben kendi adıma en azından vücut geliştirme yaparak işte bu mentaliteyi kendi adıma sağlayabildiğimi düşünüyorum. Çünkü belki evde otursaydım, bu sporu yapmasaydım, Aynen. standart bir hayatım olsaydı belki böyle bir güçlü bir mentalim olmayacaktı. Çünkü hayat, evet dediğim gibi belki zorluklar sunmadı bana bazı konularda. Yani Allah'a şükür bir sağlık sıkıntısı büyüklerimin ya da tanıdıklarımın yaşamadığım işte ne bileyim maddi anlamda evet çok zengin bir ailem yoktu ama çok şükür ki kimseye muhtaç olmadım, işte ne bileyim bir şekilde kendim ufak ufak çabalaya çabalaya bu noktaya geldim. Ama geri geldi düştüm, yeri geldi kalktım ama sonuçta bu mentaliteyi kazandım. İlk seferinde belki direkt ben ilk seferinde belki kartı alsaydım o Ukrayna yarışında belki de o kartı aldıktan sonra çok farklı bir insan olacaktım. Aynen. Hani anladın mı? Çünkü ne olduğum delisi de olabilirdim. Bilemiyorum yani. Ben o Birazcık mentalitede da bir aslında insan. orada aynen egonu da baskılamış oldun bir nebze belki Yani de. belki ya bilemiyorum. Ben çok öyle bir terbiye insan etmiş. olduğumu düşünmüyorum kendi adıma açıkçası ama Ya ama işte yani ister olabilirdi, istemez bilemezsin hızlı bunu. bir başarı Evet, insana ego kesinlikle bilemezsin. getirebilir. Ama dediğin noktada hani vücut geliştirmenin o mental kısmı konusunda ben de net %100 katılıyorum. Çünkü baktığınız zaman vücut geliştirme sayesinde insanlar artık mesela vücut geliştirme olmasa hani yapmak istemediği şeyleri yapmayacakken ama vücut geliştirme varken hayatlarında aslında yapmak istemedikleri şeyleri hayatlarına sokuyorlar. Evet. Bu da aslında onları ne oldu? Durdu mu? Ha, tamam. Bu da aslında onları mental anlamda sıkıntıya sokuyor. Dur bir dakika ne diyordum ama. Yapmak istemedikleri şeyleri yapıyorlar. Ha bu da onları mental anlamda aslında kuvvetli bir noktaya getiriyor. Çünkü baktığın zaman normalde gün içinde yapmak istemedikleri şeyleri yapmazken ama vücut geliştirme sayesinde yapmak istemedikleri şeyleri zorla kendileri aslında yaparak garip mental bir kuvvet Ya geliştirebiliyorlar. açıkçası yapmak istemedikleri şeyleri demeyelim de yapmak zorundalar ama belki yapmaya üşeniyorlar ya da Aynen. işte vesaire. Yani yapmaları gereken şeyleri yapmaları yani en azından yapmaları gerektiğini kendilerine benimsetebiliyorlar diyebilirim. Yani çünkü mesela ben de mesela her sabah kalkıp ya bu yemekleri kim hazırlayacak falan diye düşünüyor belki insan ama işte o mentaliteyi bir zaman sonra kendine oturtuyorsun. Ya bugün de mi antrenman diyorsun belki ama yapman gerektiğini bildiğin için gidiyorsun. Diyette de aynı şekilde ya da vesaire farklı konularda. Ya gerçekten zorlukları var, kolaylıkları da var, güzellikleri de var. Yani herkesin yaşayabileceği bir hayat değil. Dışarıdan baktığın zaman belki bir insanın ya bunlar ne yaşıyor kafasına girebilir diye düşüncesi çok normal. Ben de mesela şu an hiç bu işin içinde olmasaydım, baksaydım kendi adıma yani derdim ki bu adamlar ne yapıyor ya? Niye bunu kendine yapıyor? Ama içine girdiğin zaman böyle işte dışarıdakinin de anlayabileceği, insanın içindeyken kendini böyle farklı hissetti. Yani olay zaten o değil mi baktığın zaman? Hani bir hayat var. Sonuçta hepimiz geliyoruz ve gideceğiz. Ve bu hayatı kendi adına, kendini nasıl mutlu hissediyorsan ya da ne yaparak kendini geliştirebildiğini düşünüyorsan o konuda ilerleyebildiğin bir noktaya kadar bence gitmek gerekiyor. Ben demin de söyledim. Ben bu konuda yani gerçekten hani doğmuş bir insanım. İşte herkes doğuyor ve farklı yetenekleri var. Yani ben mesela başka bir konuda kendimi bu kadar geliştirebileceğimi açıkçası düşünmüyordum. Yani eğer hani varsa da belki karşıma çıkmadı. Belki futbol oynuyordum. İyi futbolcu da olabilirdim ama bireysel bir spor değil. İşte farklı etkenler var. Futbolda belki bu kadar ilerleyemezdim. Belki de ilerlemek zaten nasip olmadı diyebilirim. Ama böyle bir şey önüme çıktı. Yani böyle bir yeteneğim olduğunu zaten ilk yarışımda doğal olarak yarıştığımda fark ettim. Ya bu benim yeteneğiymiş deyip bunun üzerine gittiğimde de bu noktaya kadar geldim. Tabii ki de yine devam edeceğim. Gidebildiğim noktaya kadar gideceğim. Yani bence birazcık da bununla alakalı yani. Hani kimseye de hani vücut geliştirme yapmak zorunda ya da kas yapmak zorunda diyemem. Ama yeteneğin varsa değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Sadece öyle diyebilirim. O zaman bir bölümün sonuna gelelim. Konuyu ben de çok uzun tutmak isterdim bu arada. Daha çok konuşuruz büyük ihtimalle Biz ilerleyen çok bölümlerde. konuşuruz zaten de. Yani şu an prodüksiyon anlamında kendimizi bir oturtalım. Ondan sonraki süreçlerde tekrardan seni büyük ihtimalle sık sık ağırlarız zaten. Sıkıntı yok. Hardcore vücut geliştirmenin konuşulduğu Ne zaman bir istersen. podcast serisi olur seninle beraber. Arkadaşlar teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Allah kesin uzun zaman sonraki ilk bölümü böyle oldu. Tabii ufak aksaklıklar oldu. Daha demin konuştuğumuz konu gibi her bölüm kendimizi daha iyiye taşıyarak bütün sorunları çözeriz inşallah. Yani sen de söyledin demin yapmadan öğrenilmiyor. Aynen, İşte yapmadan bu da öğrenilmiyor. başka Bu bir da bizim tecrübe. için bir Bunu da tecrübe zamanla oldu. inşallah öğreneceksin. Ben de sana beni buraya ağırladığın için teşekkür ederim. Teşekkürler.
İlk bölümünde bana yer verdiğin için inşallah tekrardan görüşürüz. Ta ilk podcast'i senin bir tane bilgisayar kamerasıyla çekmiştin. Evet, ben de Sen saçma- karanlıktan gözükmüyordun zaten. Evet. Kendin zaten esmersin. Yani, O zaman biraz daha karaydım muhtemelen belki bir de de ışık şeyde. falan zaten ortam çok garipti. Evet, güzel bir podcast. Biri Oradan buraya. konuşuyor ama bana ne yazmışlardı? Abi Zonguldak'tan kömür ormanlarından mı bağlanıyorsun falan demişlerdi. Aynen. Kömür madeninden mi Kömür bağlanıyorsun? madeninden mi? Olsun. Evet, olsun. Bak Bu şu an böyle geldik oldu. daha güzel bir Daha ışık güzel. prodüksiyon. Belki daha sonrasında daha da güzel yerlere gelecek Evet. inşallah. Hayırlısı nasip etsin Allah hepimiz için diyelim. O zaman yemeğe devam. Bir sonraki podcast'ta acaba kaç kilo olacaksın? Onu ben de merak ediyorum. Bakalım zamanına Büyük göre. ihtimalle 135'leri falan görmüş olursun. O zaman 135 olursa bir sözüm mü var? Tamam, 135'te net podcast 135'te çekiyoruz. buradayız Tamam, o aynen. zaman. Sabah Tamam. 135'i gördüğün gün Tamam. podcast çekiyoruz. Hemen çekip atıyorum sana. Aynen, sabahdan. direkt. Tamamdır. Evet. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Alaf Kes'in ilk bölümü böyleydi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Önerileriniz, istekleriniz, istek konuklarınız. Genel anlamda podcast daha çok hardcore, vücut geliştirme üstüne olsun istiyorum. Tabii ki de dışarıdan vücut geliştirme dışında konuklar alırız. Ama daha çok bu sporun içinden insanlarla tecrübelerini size yansıtmak. Keza benim de merak ettiğim kişilikler, insanlar neyi nasıl yapıyorlar. Öğrenmek istediğim insanlara yöneltmek istediğim spesifik soruları yönelttiğim bir yer olsun istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.